Muhammed Kolani ismi, Suriye'nin savaşlarla harap olmuş topraklarında yankılanıyor. Gizemle örtülü bir figür, Suriye iç savaşının kaosu ortasında yükselen bir cihatçı lider. Bu lider, savaşın en karanlık günlerinde bile adını duyurmayı başardı. Kolani, İdlib vilayetini kontrol eden güçlü İslamcı grup, Hayat Tahrir al-Şam'ın lideri. Bu grup, Suriye'deki en etkili ve tartışmalı gruplardan biri olarak biliniyor. Erken yaşamından bugünkü konumuna kadar olan yolculuğu, Suriye çatışmasının karmaşık dinamiklerine bir bakış sunuyor. Onun hikayesi, savaşın ortasında nasıl yükseldiğini ve liderlik ettiğini gösteriyor. Kolani'nin hikayesi, radikalleşme, hırs ve amansız bir güç arayışının hikayesi. Bu arayış, onu hem müttefikler hem de düşmanlar arasında tanınan bir figür haline getirdi. Hem El-Kaide'nin yakın müttefiki, hem de acımasız düşmanı oldu. Bu ikili rol, onun stratejik zekasını ve esnekliğini gösteriyor. Liderliği, stratejik kurnazlık ve Suriye'deki sürekli değişen ittifaklarda ustaca manevra yapma yeteneğiyle damgalanmıştır. Bu yetenek, onu savaşın en karmaşık dönemlerinde bile ayakta tuttu. Ancak, kendisini ve HTŞ'yi daha ılımlı bir güç olarak yeniden markalaştırma çabalarına rağmen, Jolani tartışmalı bir figür olmaya devam ediyor. Bu çabalar, onun imajını değiştirmekte yeterli olmadı. Hem Suriye içinde, hem de uluslararası arenada birçok kişi tarafından hala şüpheyle bakılıyor. Onun niyetleri ve gelecekteki adımları, birçok kişi için belirsizliğini koruyor. Kolani'nin geleceği, tıpkı Suriye'nin geleceği gibi belirsiz. Onun alacağı kararlar, Suriye'nin kaderini de şekillendirecek. Seçimleri ve HTŞ'nin eylemleri, milyonlarca Suriyelinin hayatı üzerinde derin etkilere sahip olacak. Bu etkiler, Suriye'nin geleceğini belirleyecek. Sert ideolojisini izlemeye devam mı edecek, yoksa daha pragmatik bir yol mu arayacak? Bu sorular, onun gelecekteki rolünü belirleyecek. Bu soruların cevapları, belirsizlik içinde kalmaya devam ediyor. Kolani'nin geleceği, Suriye'nin kaderiyle iç içe geçmiş durumda. Muhammed Kolani olarak bilinecek adam, Ahmet Hüseyin El-Şara, 1982'de, 1967'den beri, İsrail tarafından işgal edilen Suriye'nin Golan Tepeleri bölgesinde doğdu. Ailesi daha sonra Şam'a taşındı ve Kolani'nin çocukluğu burada geçti. Kolani'nin erken yaşamı hakkında çok az şey biliniyor. Ancak anlatılanlar orta sınıf bir aileden geldiğini gösteriyor. İyi bir eğitim aldığına ve özellikle bilgisayarlara yetenekli olduğuna inanılıyor. 2003'teki ABD'nin Irak'ı işgali, Kolani'nin hayatında bir dönüm noktası oldu. Savaş ve yarattığı acı görüntüleri, içinde Batı'ya karşı büyüyen bir öfke ve kızgınlık duygusunu körükledi. Bu öfke, onu sonunda bir radikalleşme yoluna götürecekti. Kolani, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine karşı büyüyen ayaklanmaya katıldığı Irak'a gitti. Kolani, cihatçı eğitimini Irak'ın savaş meydanlarında aldı. Askeri becerilerini geliştirdi ve şiddet içeren aşırılıkçı ideolojiyi özümsedi. Kolani'nin Irak'taki zamanı, inançlarını şekillendirerek ve Suriye çatışmasındaki gelecekteki rolünün temelini atarak, dünya görüşü üzerinde derin bir etki yarattı. Kolani'nin Irak'taki zamanı yoğun bir faaliyet ve hızlı öğrenme dönemiydi. Bu süre zarfında, savaşın ve çatışmanın ortasında hayatta kalmayı ve stratejik düşünmeyi öğrendi. Kötü şöhretli Ebu Musab el-Zerkavi liderliğindeki Irak El-Kaide'sinin öncüsü olan Cemaat el-Tevhid vel Cihad saflarına katıldı. Bu grup, Irak'ta büyük bir etki yaratmış ve birçok saldırıya imza atmıştı. Zerkavi'nin vesayetinde Kolani, gerilla savaşı, propaganda ve örgütsel gelişim konusunda değerli deneyimler kazandı. Bu deneyimler, onun gelecekteki liderlik rolü için kritik öneme sahipti. Hızla yükseldi ve yetenekli ve acımasız biri olarak ün kazandı. Liderlik yetenekleri ve stratejik zekası, onu diğerlerinden ayırdı. ABD ordusunun Irak'taki varlığı azalmaya başlayınca, Kolani dikkatini anavatanı Suriye'deki gelişen ayaklanmaya çevirdi. Bu, onun için yeni bir fırsat ve meydan okuma anlamına geliyordu. 2011'de, Suriye İç Savaşı'nın ilk aşamalarına girmesiyle, Kolani, o zamanki Irak El-Kaide'si lideri Ebu Bekir el-Bağdadi tarafından örgütün bir Suriye şubesini kurmak üzere görevlendirildi. Bu görev, onun liderlik yeteneklerini daha da pekiştirdi.
Bu, Kolani liderliğinde, Nusra Cephesi olarak da bilinen Cebhet el-Nusra'nın doğuşunu simgeliyordu. Bu yeni grup, Suriye'deki çatışmalarda önemli bir rol oynamaya başladı. Kolani liderliğinde Nusra Cephesi, savaş alanındaki hüneri ve acımasız taktikleriyle hızla ün kazandı. Grup, Suriye'deki birçok önemli çatışmada yer aldı ve etkisini artırdı. Grup, Esad rejiminden hayal kırıklığına uğramış Suriyeli sivillerden cihat arayan yabancı savaşçılara kadar çeşitli üyeleri kendine çekti. Bu çeşitlilik, grubun gücünü ve etkisini artırdı. Kolani, Nusra Cephesi'nin etkisini ve topraklarını genişletmek için Suriye çatışmasının kaosundan yararlanarak yetenekli bir lider olduğunu kanıtladı. Onun liderliği altında, grup Suriye'de geniş bir alanı kontrol etmeyi başardı. 2016 yılına gelindiğinde, Nusra Cephesi, Suriye'deki en güçlü isyancı gruplardan biri olarak ortaya çıkmıştı. Bu grup, Suriye İç Savaşı'nın kaotik ortamında hızla güç kazandı ve geniş bir savaşçı ağı oluşturdu. Ancak El-Kaide ile olan bağlantısı, büyük bir yük haline gelmişti. Bu bağlantı, grubun uluslararası arenada meşruiyet kazanmasını zorlaştırıyordu. Grubun küresel cihatçı gündemi, potansiyel müttefikleri yabancılaştırdı ve onu uluslararası müdahalenin ana hedefi haline getirdi. Bu durum, grubun hareket alanını daraltıyordu. Bunun farkında olan Kolani, cesur ve hesaplı bir hamle yaptı. Stratejik bir karar alarak, grubun geleceğini yeniden şekillendirmeye karar verdi. Temmuz 2016'da, Nusra Cephesi'nin El-Kaide'den resmen ayrıldığını duyurdu ve grubu önce Cebhet Fetih el-Şam, daha sonra Hayat Tahrir el-Şam, ETHD olarak yeniden adlandırdı. Bu adım, grubun imajını yenilemek için atılmış önemli bir adımdı. Bu ayrılık ideolojik olmaktan çok stratejikti. Kolani, grubun daha geniş bir destek tabanı kazanmasını hedefliyordu. Kolani, HTŞ'yi El-Kaide'nin küresel cihatçı ideolojisinden uzaklaştırmaya ve bunun yerine Suriye sahnesine odaklanmaya çalışırken, nihai hedefi Suriye'de bir İslam emirliği kurmak olarak kaldı. Bu, grubun yerel desteğini artırmayı amaçlayan bir stratejiydi. El-Kaide ile bağların kopması, Kolani'nin HTŞ'yi diğer isyancı gruplara daha kabul edilebilir bir alternatif olarak sunmasına ve El-Kaide'nin aşırılık yanlısı görüşlerini reddedenlerden destek almasına olanak sağladı. Bu, grubun daha geniş bir koalisyon oluşturmasına yardımcı oldu. HTŞ'nin oluşumu, Kolani'nin bir lider olarak evriminde bir dönüm noktası oldu. Bu, onun liderlik becerilerini ve stratejik düşünme yeteneğini gösterdi. Stratejik pragmatizm lehine, ideolojik saflığı bir kenara bırakarak, uyum sağlama ve uzlaşma isteği gösterdi. Bu, onun liderlik tarzının bir yansımasıydı. Bu pragmatizm, Suriye çatışmasının karmaşıklığını yönlendirirken, ittifaklar kurarken ve gücünü pekiştirmek için düşmanlarını ezerken, sonraki yıllarda ona iyi hizmet edecekti. Kolani'nin bu yaklaşımı, HTŞ'nin Suriye'deki varlığını güçlendirdi. Suriye İç Savaşı patlak verdiğinde, Muhammed Kolani, Esad rejimine karşı önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Çatışmanın karmaşıklığını yönlendirirken, liderliği ve stratejik becerisi ortaya çıktı. Kolani'nin etkisi ve bununla birlikte Suriye'nin geleceği için verilen mücadelede zorlu bir güç olarak ünü arttı. Devam eden çatışmanın ortasında, Kolani bir yeniden markalaşma yolculuğuna çıktı. Meşruiyet arayışıyla, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda destek kazanmak için, yeni taktikler ve stratejiler benimsedi. Bu değişim sadece imaj değişikliği değil, aynı zamanda konumunu sağlamlaştırmak ve daha geniş bir kabul görmek için hesaplanmış bir hamleydi. Kolani'nin etkisi arttıkça uluslararası toplum yakından izledi. Kimileri onu Esad'a karşı gerekli bir güç olarak görürken, kimileri de niyetlerinden şüphe duyuyordu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kolani'nin çabalarını desteklemenin potansiyel faydalarını ve risklerini tartarak bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Kolani'nin bu dönemdeki kararları tam anlamıyla bir kumardı. Savaşın taleplerini siyasi meşruiyet ihtiyacıyla dengeleyen Kolani, ya mirasını sağlamlaştıracak ya da düşüşüne yol açacak riskler aldı.
Kolani bu tehlikeli yolda ilerlerken, riskler yüksek ve sonuçlar belirsizdi.